Merhaba sevgili anne ve babalar. Bu ay ikinci ay. 2 aylık gebelik videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu ay bebeğinizde ve sizde ne gibi değişiklikler olabilir, ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelikte ikinci ayın sonunda bebeğin boyu yaklaşık 15 ila 16 milimetreye çıkmıştır. Bir ahududu veya küçük boy bir çilek kadardır. Ağırlığı ise yaklaşık 2 gramdır. Hamileliğin ikinci ayının başında henüz bir nokta kadar küçük olan bebeğiniz içinizde büyürken mucizevi dönüşümler geçiriyor. Karnınızdaki ikinci ayında embriyo olarak yaşamını sürdürecek olan bebeğinizin vücut yapısında ektoderm, mezoderm ve endoderm adı verilen 3 ana katmanı oluşuyor. Ektoderm bebeğin sinir sistemi, omurilik sistemi, kulakları, gözleri, bağ dokuları, iç kulağı, cildi ve tüylerini oluşturan bir yapıdır. Mezoderm kalp ve dolaşım sistemlerini ve iç organları oluşturur. Yine bu katman ileride kaslar, kemikler, üreme organları ve böbreklerin oluşmasını sağlayacak. Endoderm ise akciğerler, bağırsaklar ve mesane gibi iç organlar, tiroidler ve pankreası oluşturan bir katmandır. İkinci ayın başında beyni oluşturan 2 adet yapı ve kuyruk sokumunun ilk aşamaları oluşmaya başlamıştır. Bebek beyinden kuyruğa dek uzanan bir tüp görüntüsünü almıştır. Bu tüp boyunca bazı organların oluşumunun temelleri atılmıştır. Embriyo amniyon kesesi adı verilen sıvı dolu bir baloncuğun içinde gelişimini sürdürür ve hamilelik boyunca bu kesenin içinde büyüyecek. Birkaç hafta boyunca bebek sadece membran kaplı olan ve yol kesesi adı verilen bir yapı tarafından beslenir. Bu ayın başından itibaren tamamen oluşana kadar plasenta kan hücreleri üretmeye devam edecek. Yol kesesi bebeğe kan hücreleri sağlamaya devam ederken diğer yandan plasenta ve göbek bağı bebeğin annesine dolayısıyla yaşama tutunması için görevini yerine getirmeye başlayacaktır. Yol kesesinin tamamen yok olması 3. ayın ortalarına gerçekleşir. Gebelik 2 ayın sonunda ise bebeğiniz embriyodan fetüse geçişini tamamlamak üzere olacak ve büyüme hızı 1,5 aylık gebelikten 2. ayın sonuna kadar 4 katına çıkmış olacak. Kemik yapısı henüz kıkırdak doku şeklindedir. El ve ayak yapıları oluştu ama hala tam olarak birbirinden ayrışmadı ve boyları da çok kısadır. Bileği, dirseği, diz eklemleri görünür. 2 aylık gebelikte bebeğinizin yüzündeki ayrıntılar daha da belirgin gelişmeye devam ediyor. Burun, dudaklar ve kulaklar daha da belirginleşir. Göz kapakları neredeyse son şeklini almaya hazırdır. Göz yapıları da oluşmaya devam ediyor. Gözlerin boyu büyümeye ve renklenmeye başlıyor. Anne karnında 2 aylık bebekte kalbin 4 odası da oluşmuştur. Kalbi her geçen gün güçleniyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin gelişimini neredeyse tamamlamıştır. Merkezi sinir sistemi ile beraber akciğer, pankreas, bağırsak gibi ana organların gelişimi devam ediyor. 2. ayda bebeğin cildi oluşmasına rağmen saydam bir yapıdadır. Diş ve damak yapısı gebelikte 2. ayın sonunda oluşmaya başlamıştır. 2 aylık gebelikte cinsel organlar daha da belirgin oluşmaya başladı. Ancak kız mı veya erkek mi olduğu anlaşılamaz şimdi. Ve bebeğin cinsiyeti genellikle 16. haftadan önce ultrasonda görülmez. 2 aylık bebeğin ultrasonda hareket ettiğini görebilirsiniz. Bazı bebeklerin kol ve bacak hareketleri dahi görülebilir. Anne adayı bu hareketleri henüz hissetmeyecektir. Anne karnında 2 aylık gebelik görüntüsünde bebek hala ters bir C pozisyonunda duruyor olabilir. Önceki haftaya nazaran daha dik duran başı bedenine göre hala büyük ve bedeniyle neredeyse aynı boyda. Bebeğin kalp atışları bu hafta ultrasonda görülebilir. Kol ve bacak oluşumları, göz kısmı net bir şekilde görülebilir. Bebeğin anne karnında güvenli gelişimi için annenin rahim ağzı tıkacı oluşumunu tamamlamıştır. 2. ayın sonunda rahim neredeyse bir portakal büyüklüğüne gelmiştir. 2 aylık hamilelikte rahim mesanenin üzerinde durur. Bu da idrarınızın az bile olsa sık idrarı çıkma hissine neden olabilir. Bu durum hamileliğin orta ayları boyunca ortadan kalkacak. Ancak hamileliğin son aylarında rahim tekrar mesane üzerine ağırlık verecektir. Doktorunuz 2. ay sonunda folik asit takviyesini kesmenizi önerebilir. Çünkü bu haftaya
aya kadar bebekte beyin ve omuriliğin yerleşmiş olduğu kanalın gelişimi tamamlanmıştır. Hamileliğin 2. ayında bebeğin yerleştiği rahim iç tabakasının gelişiminden sorumlu hormonun işlevi yumurtalık dokusundan bebeğin beslenmesinden sorumlu plasenta adlı yapıya devredilecektir. Bu devir aşamasında bazı anne adaylarında lekelenme tarzı kanamalar olabilir. Ayrıca 2. ayda regl dönemimize denk gelen tarihlerde regl sancılarına benzeyen kramp tarzı ağrılarınız ve bazen lekelenme tarzı bir kanama da olabilir. Her ne kadar bazı gebeler için bu durum olağan bile olsa 2 aylık gebelikte kanama ile karşılaşırsanız vakit kaybetmeden doktorunuza durumu bildirmelisiniz. Diğer 2 aylık hamilelik belirtileri de şunlardır. Yorgunluk hissi, aşırı uyku isteği, sık idrar yapma isteği, meme bölgesinde şişkinlik, sızı ve hassasiyet görülür. Bel bölgesinde kalınlaşma, mide bulantısı, mide yanması, sindirim güçlüğü, baş ağrıları, kabızlık, ciltte kuruluk, kaşıntı ve sivilcelenme. Bazı anne adaylarında bu 2 aylık gebelik belirtilerinin bir kısmı veya hiçbiri görünmeyebilir. Bu hamilelikler de genellikle sağlıklı bir şekilde ilerlerler. Yine de bu anne adayları da rutin muayenelerini yaptırmalı, beslenmelerine, aşırı ani hareket yapmamaya ve ağır kaldırmamaya dikkat etmelidirler. Hamilelikte 2. ayda hormonal sebeplerle bazı kaygılar yaşayabilirsiniz. Olumsuz duyguların temelinde anne adayında hamilelik ilerledikçe çirkin görünme ve cinsel anlamda eşinden uzaklaşma korkusu da yatabilir. Bu kaygıları eşinizle paylaşmanız ve bazı önlemler almanız sizi çok rahatlatacaktır. Ayrıca bakımlı olmak ve görünmek de anne adayına iyi gelir. Planlı bir hamilelik ise hamilelik öncesinde saçı doğal renge boyatmak iyi bir çözümdür. Her ne kadar bu konuda bilimsel bir araştırma yapılmamış olsa da hamilelik boyunca saç boyama gibi ihtiyaçlara ara verilmelidir. Bazı anne adayları için 2. ayda mide bulantıları kaçınılmazdır. Bu süreci atlatmanızı sağlayacak birkaç öneri şu şekilde olacaktır. Yağlı yiyecekler tüketmeyin. Sık sık ve az yiyin. Yataktan kalkmadan önce az tuzlu bir kraker atıştırın. Nane çayı tüketin. Eğer sık sık şiddetli kusmanız olursa vücutta su kaybı meydana gelebilir. Bu durumda hastanede serum almanız gerekebilir. Serum ile kaybedilen su ve mineraller yerine konmuş olur. Eğer serum aldığınız günden sonraki günler mide bulantınız ve kusmalarınız yine şiddetli bir şekilde devam ederse doktorunuz bulantı önleyici bir ilaç önerecektir sizlere. Bulantı önleyici ilaçların hamileliğin ilk dönemlerinde güvenli olduğu belirtilir. Mide yanması ve sindirim güçlüğü çekmemek adına ise şunlara dikkat edebilirsiniz. Çok kilo almamaya çalışın. Yiyecekleri yavaş ve çok çiğneyerek yutun. Baharatlı ve acı yiyecekler asla tüketmeyin. Şarküteri bölümünden uzak durun. Çikolata ve kahve tüketmemeye özen gösterin. Sıkı kıyafetler giymeyin. Abur cubur veya fast food yiyecekler tüketmeyin asla. Kendinize evde sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın. 2 aylık hamilelerde bazı yiyeceklere karşı aşırı istek görülebilir. Tüm hamilelik boyunca da ara sıra devam edebilen ve aşerme olarak adlandırılan bu durum genellikle hormonal değişimlerin sonucu olarak oluşur. Aşermenin vücudun eksik olan bir vitamin veya minerale ihtiyaç duymasından dolayı da yaşanabileceği belirtilir. Özellikle yoğun mide bulantısı yaşayan ve bazı yiyeceklerden mahrum kalmak zorunda olan anne adaylarında bu durum daha sıklıkla ortaya çıkabilir. Aşermek bazen eşinden ve yakınlarından fazla ilgi görmeyen anne adaylarında da bir ilgi çekme yolu olarak kullanılabilir. Her ne olursa olsun bedenin isteklerine duyarsız kalınmamalı ve anne adayı mümkünse arzu ettiği yiyeceği yemelidir. 2. ayı da geride bıraktık. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve şuradan kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.